ceviz, galeta unu. Burası zemini. Bakın görüyor musunuz? Yumuşak bir... Canım benim. Ayrılıyor ana gövdeden. Ne de güzel yetişmiş maşallah. Rabbim bir güzel vermiş bu nimeti bize sevgili seyirciler. Bursa'dan geldi. Bursa'da bu güzel bahçesinde kabağı yetiştiren seyircime, gönderen seyircime çok teşekkür ediyorum. Selam olsun diyor ve efendim mutfağımda bugün yavru vatan Kıbrıs'ın çok meşhur bir tatlısını hazırlayacağım. Kıbrıs tatlısı Oktay Usta'nın elinden çıkacak sevgili seyirciler. Kıbrıs tatlısının malzemeleri bayağı biraz çok duruyor ama birleştiğinde çok kolay oluyor sevgili seyirciler. Neler var? 4 tane yumurta ile başlıyoruz. 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı ayçiçek yağı, yarım su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Burası altının kek bölümü. Şerbetinde ise 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 dilim limonla birlikte bir şerbet hazırlanıyor. Geliyoruz kremasına. Çünkü 2 katlı bir tatlı. Sevgili seyirciler, 1 litre süt, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 limonun kabuğunun rendesi, biraz fresh tadı olsun diye 1 poşette toz şantiye ihtiyacımız var. Oktay Usta biraz zor gibi duruyor diyebilirsiniz. Asla zor değil. Göreceğiz şimdi hep birlikte sevgili seyircilerim. Şuradan şerbeti şöyle kenara ayırayım. Önce kekiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 4 tane yumurta gelecek. Önce şekeri veriyorum. 1 su bardağı toz şekeri hemen aldım karıştırma kabının içerisine. Sevgili seyirciler 4 yumurtam var. 4 yumurtayı hemen kırıyoruz birer birer. Seyircilerimden şöyle bir teklif geldi. Oktay Usta, şimdi kırdığın yumurtada ya içinden bir tanesi sıkıntılı çıkarsa diye, diğerleri de israf olur. Yok, çok şükür bugüne kadar hiç başıma gelmedi. Ondan yana rahat hareket ediyorum. İsterseniz siz bir kaseye hepsini tek tek kırabilirsiniz. Ondan sonra da işe başlamış olursunuz sevgili seyirciler. Şimdi 4 yumurtayı şekerle birlikte sevgili seyirciler 3 dakika mikserin en yüksek devirinde köpürtüyorum. Müsaadenizle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyirciler, şu anda görüyoruz yumurta ve şeker birlikte köpürdü. Şimdi buradan sonra neyle devam edeceğiz? Sıradan gelecekleri hemen paylaşacağım sizlerle. Mikserle yine çünkü bir kez daha karıştırmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ayçiçek yağını veriyor, bir döndürüyorum. Sadece önce bir karışım sağlansın. Tek sıvı olarak şimdi burada içinde süt olmadığı için bir sıvıyla bir karışsın önce. Evet efendim, karıştı yağ ile. Evet, bakın kolaylık başlıyor sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Ceviz, galeta unu, direkt yumurta ve şeker köpürtülmüşlerin üzerine. Burada yarım su bardağı un, 1 su bardağı Hindistan cevizi. Açıklamalar bölümünde videomuzun altına yazacağım. Oradan yararlanabileceksiniz. Evet, şimdi toparlıyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. O da geldi. Bakın bir anda tezgahımızın üzerindeki yoğunluk ortadan kalkmış oldu. Sevgili seyirciler, şimdi şöyle bir karıştıralım önce. Ondan sonra mikseri çalıştırıyorum. Evet efendim, şu anda harcımız hazırdır sevgili seyirciler. Evet, gelelim bakalım şimdi durum nasıl? Kıvamı, koyuluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok koyu değil. Koyu ve
tahin kıvamında akıyor. Cevizi, Hindistan cevizi, galetonu, her bir şey içinde. Çok katı olursa, bundan daha fazla katı olduğunda sert olur. Bakın son derece kıvam başarılı oldu sevgili seyirciler. Evet efendim, hemen kalıbımı yağlıyorum. Bir lokma yağ vereceğim. Ve sonra hiç bekletmeden 170 derecelik ısıtılmış fırına göndereceğiz. Ortalama 30 dakika sevgili seyirciler, alt üst pişirme bölümünde. Şimdi cam kapla herhangi bir şey pişirdiğinizde önemli bir püf noktası var. Çünkü görüyorsunuz camın bir kalınlığı var. Bunun ısınma süresi olur. Ondan dolayı orta kata değil de mümkün mertebe orta katın bir altına atın. Niye? Biraz daha alttan fazla ısı alsın ki cam ısınacak, ürüne geçecek. Ondan dolayı sevgili seyirciler. Haydi bakalım. Geliyor. Kıbrıs tatlısı. Sevgili seyirciler. Burası zemini, kek bölümü. 3 aşamadan oluşuyor. Keki, şerbeti ve kreması. Kreması da çok özel sevgili seyirciler. Limon kabuğu aroması ile birlikte. Bakın tamamını sıyırdım. Görüyor musunuz? Hiç israf etmeden sevgili seyirciler. Çok da güzel bir kıvamı oldu. Görüyorsunuz. Dengeli bir şekilde bütün köşelere gönderiyorum. Haydi bakalım. Canım benim. Sevdiklerime güzel güzel şöyle nefis bir tat olman dileğiyle, temennisiyle başlıyorum işime. Evet. Bayağı bir bulaşık çıkıyor sevgili seyirciler. Mutfakta hanımların işi bayağı bir zor. Beylerden rica edelim bu konuda. Eşlerine biraz yardımcı olsunlar. Sünnettir hem de eşinize yardım etmek. Çok sevap alırsınız beyler. Sevgili seyircilerim. Evet efendim, önceden ısıtılmış 170 derece fırının orta katın bir altına Kıbrıs tatlısının kekini gönderiyorum. İyi yolculuklar canım. Görüşürüz. Kıbrıs tatlımızın şerbetini hazırlıyorum. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 dilim limon, 2 su bardağı su ile hazırladım sevgili seyirciler. Normalde bu Kıbrıs tatlısının ölçülerinde sevgili seyirciler şeker 2 bardak ama ben 1,5'a düşürdüm. Çünkü fazla yoğun şekerli olmasın diye sizler için. Evet, karıştırıyorum. Burada şerbetimiz altında yaktım ve şimdi hemen kremaya geçiyorum. Kremada 1 litre süt var sevgili seyirciler. 1 litre sütü döküyorum. Öncelikle kremada hiç yumurta yok. 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı mısır nişastası. Yoksa buğday da olabilir. Ama varsa mümkün mertebe mısır tercih edelim. Yoksa da olabilir. Buğday da olabilir. Karıştırıyorum. Ocağımızın altını ikisini de açtım. Aman bismillahirrahmanirrahim. Mutfak kazası olmasın. Mutfak kazası dedim. Sevgili seyirciler hemen şunu toparlayayım. Kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi süt, şekeri koymadım. Bir çay bardağı şeker hazırlamıştım. Nereye koydum şeker? Canım benim. Sevgili seyirciler çok özür diliyorum. Şekeri bardağa koydum ama mutfağın öbür köşesine koymuşum. Dalgınlık. Ürün çok olunca. O zaman kremayı toparlıyorum. 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya ve 1 limonun kabuğunun rendesi gelecek. Şekeri burada azalttım. Normalde şerbette 2 bardak şeker var. Kremada 1 çay bardağına düşürdüm. Yani olabildiğince en aza indirmeye çalıştım tatlının şekerini sevgili seyirciler. İndirilmiş hali bu mudur Oktay Usta derseniz gerçekten bu sevgili seyirciler. Evet efendim, kremamız pişiyor. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra sevgili seyirciler 5 dakika sonra hemen kapatıyorum altını. Uzun uzun yoğunlaştırma yapmıyorum şerbette.
Kıbrıs tatlımızın kreması pişti, ceylan gözü oldu. Çırpma teliyle karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca 2 dakika kaynatıp pişirmeniz Kıbrıs tatlısının kreması için yeterli olur. Şerbetin altını da kapatıyorum. Şu anda 5 dakika kaynadı şerbet. Krema ve şerbeti aynı anda hazırlıyoruz. Zaman kıymetli çünkü zaman planlamasını çok iyi yapmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Biri fırında, diğer ikisi ocakta ve iş bitti gördüğünüz gibi. Sadece buluşma anı olacak. Son derece kolay. Birazdan bir şantiyi köpürteceğim limon kabuğu rendesiyle birlikte. Şu anda sevgili seyirciler kekimiz fırında pişmeye devam ediyor. Bakın yukarı doğru yükselmiş. 15 dakikası geçti. Son 15 dakikası kaldı. Birazdan hepsinin buluşma anı. Bekleyin geliyorum. Kıbrıs tatlımız fırından çıkıyor. Gel bakalım canım. Nasıl bir tatlı oldun? Oo, güzel güzel kızarmış. Harika olmuş. Çok da güzel kokular geldi. Evet, şimdi Kıbrıs tatlımızın şu anda kek bölümü hazır. Kreması burada hazır. Hatta hepsini yan yana getireyim. Bakın kek, krema ve şerbet sevgili seyirciler. Şerbetimiz hemen tatlı fırına gider gitmez hepsine başladık. Şerbet şu anda ılık hale geldi. Burası hazır. Kekimiz hazır. Şimdi bizim kremaya bir işlem yapmamız gerekiyor. Kremaya limon kabuğu rendesi, fresh olsun diye portakal sevenler portakal koyabilirler. Yani orijinalini de bozmadan bu tatlı çünkü meşhur bir tatlı. Kıbrıs'ın en meşhur tatlılarından bir tanesi. İçerisine sadece minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Orijinalliği kalmak şartıyla. Limon da güzel olur. Kıbrıs dostlarımız da bana kızmazlar bu konuda. Limon güzel, iyi fikir Oktay'sı derler. Çünkü yaz, kış sevilen bir tatlı. Özellikle yazın olursa o limon daha güzel, fresh tadı verir. Şimdi üzerine bir poşet toz şanti. Kremamız ne çok sıcak ne de soğuk. Yani tam ılık böyle. İstenilen sıcaklıkta. Şantisini koydum. Hızlı bir şekilde. Şimdi tatlımız da sevgili seyirciler burada. Birazcık hemen bir yelpaze yapayım ona. Canım benim. İlk sıcaklık çıksın. Hepsini bütünleştireceğim. Çünkü sıcakken şerbetini vermememiz gerekiyor. İlk sıcaklığı bu sırada hemen çıkıversin. Hatta şunları da batırayım ki şuralardan bir hava boşlukları da olsun. Şerbetinin kolay çekmesi için bu. Normalde yapıyorum bu işlemi. Ama o sırada da hemen hızlı soğumaya yardımcı olmuş olur. Hadi bakalım bismillah. Sevgili seyirciler 3 dakika mikser ile çalıştırdık. 3 dakika kadar çalıştığı zaman kıvam çok güzel oluyor. Hatta kıvamı sizlerle paylaşayım. Kıvamın özleşmesi lazım. Böyle dilimlerin düzgün durabilmesi için sevgili seyirciler bakın görüyor musunuz? Yumuşak bir dokuya sahip. Yumuşak ama dilimlerde de kalabilen bir yapıya sahip olması gerekiyor. Hemen hızlı bir soğutma çalışması yapıyorum. Normalde şurası bir 10 dakika beklesin sevgili seyirciler. Çünkü şerbeti verdiğimizde de hamur olmaması gerekiyor. Ondan dolayı şimdi ben bir an önce bütünleştirmek istiyorum. Sizler yaparken bir 10 dakika bekletin. Ondan sonra verin. Şimdi şerbeti alma vaktim geldi. Canım benim neredesin? Gel bakalım. Şöyle yandan bastırayım. Okey. Tamam. Evet sevgili seyirciler. Şimdi şerbetiyle artık buluşma vakti. Kıbrıs tatlımızın kekini çöp şiş ile delikler açtık. Oradan şerbetin kolay bir şekilde aşağıya doğru inebilmesi için. Artık sonunu da veriyorum şerbetin. Hatta limonun üstüne dökeyim daha güzel olsun görseli. Bakın. Evet. Önce limona döktürürsek oradan böyle kolay bir şekilde yayılıyor. Yayıldı mı? Hemen limonumuzu artık alabiliriz sevgili seyirciler. Kekimize zarar vermeden. Tamam. Şimdi
Şerbetini de verdikten sonra hemen biraz daha soğutuyorum. Çünkü üzerine krema gelecek. Kekin sevgili seyirciler üstünde kremayı taşıyabilmesi için biraz şerbeti çekip hafiften bir sıkılaşması lazım. Ondan dolayı şerbeti veriyor. Biraz daha hemen yelpazelendiriyorum. Hızlı soğutma çalışmaları. Vaktiniz dar, misafiriniz geliyor. Hemen mutfakta çareler tükenmez diyoruz. B planı ile soğutmamızı yapıyor ve sonra da üstüne hemen kremasını vereceğim. Çocuklara yaptırabilirsiniz bu işlemi. Bayılırlar. Anneciğim ne de güzel oldu. Tatlımızın kokusu geldi derler. Evet şu anda hazır burası. Son bölüme geldik sevgili seyirciler. Kıbrıs tatlımızın kreması ile kekinin buluşma vakti. Gel bakalım canım. Bismillah. Heyecanlı bir an. Kremanın tamamını vereceğiz buraya. Biraz önce bahsettiğim vardı ya hani böyle taşıyabilmesi gerekiyor diye. Bakın çünkü üstte 1 kilodan fazla bir krema var sevgili seyirciler. 16 dilim çıkıyor. Güzel, hafif mi hafif. Nefis bir tatlı. Tamamını alıyorum. Mutfakta israf etmememiz gerekiyor. Ev ekonomisi açısından. Mutfağımızda ekmeği çöpe atmayalım. Ürünlerimizi israf etmeyelim. Bunlar bizim için çok önemli. Evet, şimdi sevgili seyirciler güzelce kremamızı yayıyoruz. Düzgün bir hale getiriyorum. Hatta spatula'dan yardım alayım. Pasta spatulamızdan. Hemen kenarlarını siliyor ve sevgili seyirciler üzerine bolca Hindistan cevizi dökme anına geliyorum. Çok güzel oldu. Ne dersiniz sevgili seyirciler? Bakın katmanları ortaya çıktı. Harika. Evet efendim. Şimdi bolca Hindistan cevizi veriyorum. Biraz şöyle ortaya doğru alayım. Heh. Tamam. Tatlımız şu anda sıcak ve kremasıyla bütünleşiyor. Bismillah. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. İnşallah seyircilerimin mutfağında en güzel tatlar, en güzel lezzetler olur. Sevdikleriyle birlikte, hoş sohbet eşliğinde tatlar, lezzetler olur. Bu temenniyle, bu duayla hazırlıyoruz güzel tatlılarımızı sevgili seyirciler. Evet, Kıbrıs tatlımızın üzerine bolca Hindistan cevizi veriyoruz sevgili seyirciler ve önce en önemli püf noktalarından bir tanesi sevgili seyirciler ılık hale gelinceye kadar. Yani mevsime göre değişir. Yazın olursa belki 1 saat 45 dakika olabilir. Kışın olursa yarım saatte kendine geldiği zaman böyle dokunduğumuzda ılık oda ısısına geldikten sonra dolaba kaldırıyoruz. 4 saat sonra servis vakti. Sevgili seyirciler, tatlımızda final bölümündeyiz. Efendim önce ortadan ikiye Kıbrıs tatlımızı kesiyorum sevgili seyirciler. Önce ikiye kestim. Bir daha kontrol ediyorum. Tam emin olmak lazım kesildiğinden. Hemen bıçağımızı her seferinde silelim ki bıçağımız temiz olsun. Heyecanlı bir bekleyiş anındayız. 4'e kestim. 4 keseceğim sevgili seyirciler. Evet, yine ortadan kestim. Bir daha buradan ortadan. Toplamda kaç dilim çıkıyor? 16 dilim. Bayağı da bereketli oldu sevgili seyirciler. Hemen kreması ile ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.
limon koydum. Limon koymak mecburiyetinde değilsiniz. Sadece vanilya ile de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz fresh bir tat katsın düşüncesiyle koydum limonu. Tamam. Şimdi servis vakti. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlı dakikalar. Daldırıyorum ve bir dilim çıkartıyorum sevgili seyirciler. Ayrılıyor ana gövdeden. Evet, şu an görüyoruz. Son derece güzel. Evet, şuradan başlayalım. Dilimleri koymaya. İlk dilim biraz zorlanabilir çünkü direkt ortadan başladığım için. Bakın daha diğer dilimler güzel çıkıyorlar. Şöyle bir ayarlama yapayım. Gel canım. 3. Acaba kaç dilim alır burası? Burası 4 dilim alır. 4'e göre ayarlayayım. Sevgili seyirciler, bayağı bir ortadan gitmem gerekiyormuş. Gel canım şöyle. Sen de gel böyle. Heh. Tamam. Şurada düşen bir parçası oldu, onu da alayım. Kontrol edeyim. Tamam. Evet, şurası sevgili seyirciler şimdi 4 dilim sunum anında. Ve şimdi buradaki de doku testi bölümü. Şöyle kalsın. Hemen elimi sudan geçiriyorum. Burası tamam. Çayımı dolduruyorum. Evet sevgili seyirciler, Kıbrıs tatlımız hem de bereketli oldu sevgili seyirciler. 16 dilim çıktı. O çayıma bak. Son bir çay kalmış. İyidir inşallah. İçenlere şifa olur, yiyenlere şifa olur. Ümidiyle, güzel niyetleriyle hazırladık sevgili seyirciler tatlılarımızı. Evet, tezgahım temiz olsun daima. Gel canım, tamam. Evet, şimdi heyecanlı dakikalar sevgili seyirciler. Önce dilimlere böleyim isterseniz. Daldırıyorum. Bıçağımı. Bakın dilim açıldı bakın. Görüyor musunuz? Şöyle daha net çıkıyor ortaya. Ondan dolayı böyle kesmek istedim. Önce dilimleri görelim sevgili seyirciler. Son derece güzel. Bak bıçağı bırakıyorum. Tık gidiyor. Tık gidiyor. Evet sevgili seyirciler. Kıbrıs tatlımız şu anda görmüş olduğunuz üzere son derece yumuşacık, ipeksi dokusuyla birlikte hazırlandı sevgili seyirciler. Evet efendim. Oktay Usta sizler için güzel bir Kıbrıs tatlısı tarifi paylaştım. Kıbrıs'taki bütün dostlara öncelikle selam olsun. Yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen bütün seyircilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler diyoruz. Sevgili seyirciler, unutmayın like atmayı, beğeni butonuna basmayı ve özellikle bildirim zilini açın ki bu tatlardan haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.